Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz gerçekten çok şık duran çanta modelini çalışacağız. Arkadaşlar çantam iki parçadan oluşuyor ve kağıt iple ördüm. Hemen şöyle astarını da göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu, bakar mısınız? Sadece birazcık nazar değdi ve örerken şurası, onu özellikle söylemek istiyorum. Burası daha uzun oldu ve ben o kadar ördüm. Sonradan, yani iki parçayı ördükten sonra fark ettim. Buranın daha uzun olduğunu. Hemen buradan şöyle içten katlayıp diktim mecburen. Onu da başta söylemek istiyorum. Daha sonradan bizimkiler de uzadı derseniz bir problem olmasın. Uzamaması gerekiyor ama benimki uzadı. Ben dediğim gibi nazar demek istiyorum arkadaşlar. Evet, hemen şöyle ipimi göstermek istiyorum. Ben yine çile halinde aldığım ip kullandım arkadaşlar. Tarçın renginde, biliyorsunuz ki ben tarçını çok seviyorum ve bütün örgülerimde kullanmaya çalışıyorum. Tarçın ip kullandım, tarçın rengi ve 3,50 milimlik tığ kuşağını 3 milimle ördüm. Onu da baştan söylemek istiyorum. Ne kadar ip gitti derseniz, önceki videolarımda dediğim gibi ben çok evimde artık ip olduğu için ipleri kullanıyorum ama gramajlarını net olarak sizlerle paylaşamıyorum arkadaşlar. Ama muhtemelen 200-250 gram şekilde net olarak gidebilir diye düşünüyorum. İsterseniz hiç lafı uzatmadan bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle çantamızın tutacağını sarmakla başlıyoruz. Benim şöyle plastik bir tutacağım var. Hemen ölçü vermek gerekirse şöyle 10 santimlik bir tutacağım var arkadaşlar. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle benim gibi sarıp da kullanabilirsiniz. Şöyle öncelikle buraya şöyle 2 tane düğüm atacağım. Sıkıca çözülmemesi için. Daha sonra bakın küçük bir yumak haline getirdim ki içinden kolay geçirebileyim diye. Şöyle en rahat nasıl gösterebilirim? Evet. Bakın şu artık ipi de arada yürüterek bu şekilde içinden geçirerek, bu biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Çok düzgün sarmak için bunu bu şekilde yapmak gerekiyor. Bir ara ara bakın benim şöyle bir kağıt yapıştırıcım var. Ara ara bunu süreceğim ve üzerine yapıştıracağım ki kağıt iplerim hareket etmesin. Bunu her sardığınızda değil ama ara ara bölümlerde şöyle yaparsanız hafif bir şekilde. Diğerine yapmadım. Diğer parçaya onda biraz oynamalar oldu. O yüzden bunu muhakkak yapın. Zaten kamera arkasında o yüzden ben yapıyorum. Hani ne kadar rahat olacağını önce ben bir dizayn ediyorum. Ondan sonra sizlerle paylaşıyorum. Evet bakın yapıştırıcıyı sürdüm ve bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Yapıştırıcı sürerseniz kayma yaşamayacaksınızdır. Bu şekilde sarıyorum. Daha sonra sonuna geldiğimde yine yapışkanımı sürüp ipimi yapıştırıp burayı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, ben hemen şöyle göstermek istiyorum. Sardım, en son şurada bitirdim. Burayı da yapıştırarak bitirdim. Şu şekilde bitirmiş oldum. Hemen tekrar ipimi alıyorum. Öncelikle ipime bir düğüm atmakla başlayacağım. İpime bir düğüm attım. Şöyle yapıştırdığım yerden başlamak istiyorum ki o yapıştırdığım yer görünmesin. Hemen buradan bakın ilmek çekiyorum. Bakın şu şekilde sık iğneler yapacağım. Birinciyi yaptık. Şöyle tırnağımda da düzeltiyorum. 2, şöyle sıkıştırıyorum.
3 4 bakın 5. Bu şekilde toplamda 30 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 30 tane sık iğnemi bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Hemen şöyle dibinden başlayarak şöyle bakın. Tek ilmek alıyorum bakın. Ön buraya diyorum. Yani tersi. Şu an tersindeyim. Ön yani bana olan taraftan sadece bir ilmek alıyorum bakın. Daha sonra sık iğne yapıyorum. Tek ilmek aldım. Sık iğne yaptım. Şöyle net görebiliyor musunuz? Bakın. Ön taraftan, bana bakan taraftan sadece bir ilmek alıyorum. Sadece bu sıraya mahsus. Şöyle tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Tekrar göstereceğim. Bakın. Sık iğne tepesi sadece bu taraftan tek ilmek alarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sık iğne sıramı bitirdim. Şöyle hiç zincir çekmeden çeviriyorum. Şimdi arttırma sıramıza geldik. Burası ön taraf. Hemen şöyle dibine batarak bakın. Şöyle dibine batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Bir, bakın battığım yerler şuralar olacak. Şu yatay çizgilerin üstüne batacağım. Bu ilk sıramız bu şekilde olacak. 2 3 tane yan yana sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğneye, daha doğrusu sık iğnenin hemen altına, dibine batıyorum ve aynı sık iğneye, yani dördüncü sık iğneye 2 kez batıp 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada arttırmamı ben unutmamam için son sık iğneye şöyle bir ayraç taktım. Daha sonra yine yan yana 3 tane, bakın hemen şöyle bakın düz çizgiler var, onların şöyle dibine batıyorum. Umarım görünüyordur. Yine yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Dördüncüye yine çift batıyorum. Yani dördüncü sık iğne dibine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani burada arttırma yapmış oldum. Ve hemen buraya da şöyle işaretleyicimi takıyorum. Ayraç da diyorum, işaretleyici de diyorum. Bakın 3 tane sık iğne tek tek battım. Daha sonra dördüncüye çift battım. 3 tane sık iğne tek tek battım. Dördüncüye çift, yani aynı sık iğneye 2 kere batıp 2 sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 8 tane kalana kadar tek tek aynen şu yatay çizgilerin tam tepe noktalarına, bakın tam şuralara batarak sık iğneler yapıp hemen döneceğim. Evet. Evet. En son yaptığımız çiftten sonra 14 tane tek ördüm. Daha sonra 15.'ye batıyorum. Çift örüyorum. Aynı yere battım. 1. Aynı yere battım. 2. Hemen buraya da ayracımı takıyorum. Ve yine 3 tane tek yapacağım. 1 2 3 tane tek ördüm. Dördüncüye çift batıyorum. Çifte yine işaretleyicimi takacağım. Şöyle nerelerde arttırma yaptığımı görmek için. Evet. Ve daha sonra bakın 3 tane kaldı. 3 taneye de tek tek batarak bu sırayı bitireceğim. 1 2 ve
3. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Ve dibine batarak, bakın dibine batarak her bir sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Artık şöyle tek tel almıyorum. Direkt şöyle 2 ilmeği birden alıyorum. Ve tek tek burada arkadaşlar 34 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Sayalım. Arttırma eksiltme olmasın. Bu sık iğneleri bitirdiğimde toplamda 34 tane sık iğnem olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar her bir sık iğneye batıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sık iğne sıramı bitirdim. Toplamda 34 tane sık iğnem var. Hiç zincir çekmeden dönüyorum ve artık modelime bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi ilk sıra bu şekildeydi. Diğer sıraların hepsi bu şekilde devam edecek. Şöyle hemen bakın. Şöyle V'lerim var hemen aşağıda. O V'lerin tam ortasına bakın, buradaki V çok belli olmuyor. Çok sıkmışım herhalde. Şöyle tam içine batırıyorum. 1. Bakın ikinci V 2. Hemen üçüncü V'ye battım. Bakın tam V'lerin ortalarına battım. Ve ben burada arttırma yaptığımın ilk trabzanına, ilk sık iğnesine geldim. Birinci, bu ikinci ayracı taktığım yer. Şimdi burada ilk arttırma yaptığıma batıyorum. Bir tane yapıyorum. Ayracı taktığım arttırmama 2 tane yapıyorum. Yine burada 2 tane arttırmamı yapmış oldum. Hemen şöyle bakın yanındakine geçiyorum. 1. Bakın tam şu V'nin tam ortasına batıyorum. Şöyle net miyiz? Bakın tam ortaya batıyorum. 2 3. Bakın M'ye arttırma yaptığımız yere geldim. İlk arttırmama battım, bir tane yaptım. İkinci arttırmamda 2 tane. Aynı yere 2 kez batıp arttırma yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bu şekilde devam ettik. Şimdi burada 14 tane sık iğnem vardı. Yine buraya, şurada arttırma olan yere gelene kadar tek tek batıp tek tek sık iğne yapacağım arkadaşlar. Diğer arttırma yerine gelene kadar bu şekilde bakın tam ortalarına batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Tek tek trabzanlarımı yaptım ve arttırma yerine geldim. Bakın burada birinciye değil ikinciye çift battık. Burada da aynı şekilde birinciye değil ikinciye çift battık. Yani 2 tane sık iğnemiz vardı arttırma yaptığımız. Birinciye tek battık, ikinciye çift battık. Şimdi buradan sonrasını normal ilerlemek için, aynı boyutlarda ilerlemek için, şimdi burada birinciye çift batacağım, ikinciye tek batacağım. Bakın birinciye çift batıyorum. Aynı yere 2 kez. Bakın ikinci çiftime tek batıyorum. Eminim anlaşıldı. Burada arttırma yaptığımız yerde aynı sık iğnenin içinde 2 tane sık iğnem var. Arttırmış olduğum. Birinciye tek battım. İkinciye çift battım. Pardon. Birinciye çift battım. İkinciye tek battım. Ve yine aynı şekilde tek bata bata devam edeceğim. Şöyle tam şu V'lerin içine batarak. Evet. 1 2 ve hemen üçüncüye batıyorum. Ve bakın yine çift battığım yerdeyim. İlk
çiftin ilk trabzanına 2 kez batacağım. Diğerine tek batacağım. Şimdi en son 3 tane sık iğnem var. 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar şöyle bu çantayı ikiye ayırıyorum ve ben arttırmalarımı hep değiştireceğim. Bakın burada birinciye tek battım, ikinciye çift battım, birinciye tek, ikinciye çift. Bu yöne geldiğimde birinciye çift, ikinciye tek, birinciye çift, ikinciye tek battım. Neden? Çünkü bu ortayı arttırıyorum. Yani öne doğru arttırıyorum. Sık iğne sırasından sonra bir sonraki sırada dışa doğru arttıracağım. Yani burada ilk sıraya, yani ilk arttırmaya çift batacağım, ikinci arttırmaya tek batacağım. Buraya geldiğimde birinci arttırmaya tek, ikinci arttırmaya çift batacağım. Yani şu yanları arttıracağım. O şekilde daha çok aklınızda kalır diye düşünüyorum. Bakın bu sırada sadece şu orta kısmı arttırdık. Birinciye değil ikinciye battım. Birinciye battım, ikinciye tek battım. Yani buraya çalıştım, ortaya. Ortaya genişlettim. Şimdi bir sık iğne yapacağım. Bir sık iğne sonrası döndüm. Bu sefer kenarları arttırmaya çalışacağım. Onu nasıl yapacağım? Birinciye çift, ikinciye tek. Burada ne yapacağım? Birinciye tek, ikinciye tek ki şurası artsın. Eminim ki anlaşılır, anlatabilmişimdir. Şimdi bu sırayı bitirdikten sonra hemen ben bir sık iğnemi yapıp çeviriyorum ve dibinden batarak bu sıra sık iğnemi yapıyorum. Tek tek batarak sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sık iğne sıramı bitirdim. Hiç zincir çekmeden çeviriyorum ve yine dibinden başlayarak bakın tam ortalarına batarak sık iğnelerimi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Şöyle sık iğnelerimizi yaptığımızda bu sırada toplamda 38 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Her sırada 4 tane artacak arkadaşlar. Sık iğneye geldiğimizde 4 tane artmış olacak. Şimdi bakın yine ayrım yerine geldim. Bakın burada ne yapmışız? Birinciyi tek batmışız. İkinciyi çift batmışız. O yüzden bakın burada şöyle net miyiz? Bir göstermek istiyorum. Evet bakın. Bakın 2 tane çiftim var. İlkine şimdi çift batacağım. Yani kenara açılıyorum. Bu tarafa, ortaya değil. Hemen burada çift battım. Çiftimin diğerine tek batıyorum. Yani birinciye çift battım. İkinciye tek battım. Şimdi diğer çifte kadar devam ediyorum tek tek batmaya. 1 2 3 ve 4. Şimdi şöyle bakıyorum. Bakın 2 tane. Burada ne yapıyoruz? Şuraya açıldığımız için ilkine çift batacağım. İkinciye tek batacağım. Çift batıyorum. Ve yanındaki çifte tek batıyorum. Şimdi burada tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Diğer buradaki çifte gelene kadar devam edelim. Diğer çifti de göstereceğim. Evet bakın tek tek battım. Şuradaki çifte gelene kadar bakın şurada çiftim var. Şimdi ben şu yana açıldığım için burada ilkine tek batıyorum.
ikinciye çift batıyorum. Burada ilke tek battık, ikinciye çift battık. Burada bu yana açıldığımız için ilke tek batıyorum, ikinciye çift batıyorum. Yani açılım noktalarını kafanızda tutarsanız kafanız karışmaz. Şimdi ben bu sıraya geldiğimde ne diyorum? İki yana açılacağım. İki yana açılmak için burada birinciye çift batmam lazım. Buraya geldiğimde ikinciye çift batmam lazım ki yanlara açılsın. Bir üst sırada ortayı açabilmem için burada ne yapmam lazım? Birinciye değil ikinciye batmam lazım ki şu orta açılsın. Burada ne yapmam lazım? Burada birinciye çift batmam lazım ki orta açılsın. Bu şekilde yaparsanız hiç kafanız karışmayacaktır. Bakın ilke çift battım, ikinciye tek batıyorum. Ve diğer çifte yanlış yere battım, çok pardon. Yani bakın bir alttaki V'nin tam ortasına batıyorum. Bazen anlatırken şaşırabiliyorum. Net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki anlaşılsın. Çünkü ben de ilk başladığımda biraz kafam karıştı. Ama böyle düşününce, benim anlattığım gibi düşününce hiç kafanız karışmayacak. Eminim ki karışmayacak. Çünkü açılıyoruz, kapanıyoruz olarak düşüneceğiz. Açıldığımızda yanlardan, şu ortayı yaptığımızda da önlerden çift batacağız. O şekilde hiç kafanız karışmayacak. Hemen çifte geldim mi? Evet, geldim. Bakın şuraya açıldığım için ne yapıyorum? İlke tek batıyorum. İlk çifte tek batıyorum. İkinci çifte çift batıyorum. Yani kenarlara doğru arttırma yapmış oluyorum. Öyle düşünürseniz kafanız hiç karışmayacaktır. Bu şekilde istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Diğerlerini de yine tek tek batıyorum. Dediğim gibi her sık iğne sırasında 4 tane artmış olarak saymanız gerekiyor. 4 arttığında saydığınızda hiç kafanız karışmayacak. Hiç örgünüz kesinlikle bozulmayacak. Şimdi bu sırayı yaptığımızda arttırmaları sık iğneye geçtiğimizde sayıyoruz. 4 tane artmışsa tamamdır. Yani bu sırada da sayabilirsiniz. 4, sık iğnede de 4. Evet, bakın bu sırayı da bu şekilde bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Ve burada yine dibine batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tek tek batarak sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sık iğne sıram bitti. Bu sırada 42 tane sık iğnem var. Yani 4 tane artmış oldu. Bu şekilde her sırada sizlere kaç tane olduğunu söylemeyeceğim. Sizler 4 hesaplarsanız hiç zincir çekmeden dönüyorum. Bu sıradan sonra da eminim ki anlaşılacaktır mantık. Hemen dibine batıyorum. Bakın. 1. Bakın üçgenlerin içine batıyorum. 2. 3 ve 4. Dördüncü sık iğnemi yaptıktan sonra bakın yine çiftlere geldim. Şimdi bir aşağıda çiftin birine tek yaptık. Birincisine, ikincisine çift yaptık. Pardon. Birincisine çift yaptık. İkincisine tek yaptık. Neden? Şurayı büyütüyorduk. Şimdi şu ortayı büyüttüğüm için birinciye tek yapacağım. Şimdi hemen şöyle birincinin ortasına batıyorum. Şöyle tek yapıyorum. İkinci arttırmama çift. Eminim ki anlaşıldı. Yani bir sırada bu çiftlerin ilkine çift yapıyorum. İkinci sırada, yani bu oyun yüzünde
ikincisine batıyorum. Bir üstte birinciye, ikinci sırada ikinciye batıyorum. Burada da tam tersini yapıyorum. Şimdi burada birinciye battık. Tek yaptık. İkinciye çift yaptık. Burada birinciye çift yapacağım. İkinciye tek yapacağım arkadaşlar. Eminim ki anlaşılmıştır. Anlaşılmayacak diye gerçekten ürküyorum. Evet. İkinciye çiftimi yaptım. Yine diğer arttırmaya kadar tek tek şöyle üçgenlerin içine batıyorum. Ve diğer çifte kadar devam ediyorum. Yine de anlaşılmayan bir konu olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Ya da Instagram hesabımdan bana resimli mesaj da atabilirsiniz. Burası niye böyle oldu diye. Oradan da bakar çözeriz inşallah. Ama eminim ki bu anlatımıma karşı anlaşılmıştır diye ümit ediyorum arkadaşlar. Evet. Bakın yine buraya geldim. Burada ilke tek batmışım. Çift batmışım. İlke tek batıyorum. Çifte çok pardon. Şöyle bakıyorum. Evet. Şurası daha gelmedik çifte. Konuşurken dediğim gibi biraz şaşırabiliyorum. Bakın. Şöyle çift. Ve diğer çifte yani şuraya gelen kısma ikinciye çift batıyorum. Evet. Daha sonra diğer çifte kadar yine her bir sık iğne şöyle tam ortalarına gelecek şekilde batarak devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Evet, yine bakın ayrım yerine geldim. Yani arttırma yerine. Bakın yan yana iki tane. Burada ne yapıyorum? İlkine çift batıyorum. Şurayı genişlettiğimiz için. Bir. Aynı yere battım. İki. İkincisine tek batıyorum. Diğer arttırma yerine kadar tek tek batıyorum. Evet. Şöyle bakıyorum. Evet. Yine çifte geldik. Bakın çiftim. İlkine çift batıyorum. İlk arttırmamı çift battım. Çünkü burayı genişletiyoruz diye düşünüyoruz. Ve artık sonuna kadar tek batacağız. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle sonuna kadar tek tek batıyorum. Dediğim gibi her sırada, her sık iğne sırasına geldiğinizde burada saymanıza gerek yok. Her sık iğne sırasına geldiğinizde sayarsınız. 4 tane artmış olması gerekiyor. Her sık iğne sırasında. Her sırada değil. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi ben normalde ikişer sıra örüyoruz ama ben şuradaki çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen diğer parçamı size göstermek istiyorum. Bakın diğer parçamda kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. 9 hatta 10 zannedersem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 10. sıra diyebiliriz. O bu şekilde 10 tane ya da 9 tane yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi sık iğne sıralarını saymıyorum. Sadece şuradaki çizgileri sayıyorum. 5 sıra daha bu şekilde çizgiden örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar şu anda sık iğne sırasındayım. Kaç sıra örmüşüm? Çizgileri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
çizgi örmüşüm ve şu anda 9 çizgiden sonra bir sıra sık iğne ördüm. Ama 2 tane şöyle göstermek istiyorum. Sık iğneyi örmedim. Artık kesme sırasına geldim. Hemen bu sıraya kadar kaç santim örmüşüm onu da göstermek istiyorum. Şöyle 7 santim örmüşüm. Bu benim için yeterli. 7 santim ördükten sonra kesmelerimize başlıyoruz. Kesmeler yine çok kolay ve bu orta kısımlar 4 yerde arttırma yapma yerlerimiz kesinlikle değişmiyor. Yine ikinci sıradan birinci sıradan az önce gösterdiğim gibi kesmeleri arttırmaları yapıyoruz. Ama şu kenarlarda da kesme işlemi nasıl yapılıyor? Her sırayı bitirirken iki sık iğne örmüyoruz. Sık iğne sırasında da model yani arttırma sırasında da kesmiyoruz arkadaşlar. Örmüyoruz 2 sırayı. Şimdi şöyle model sırasında yani arttırma sırasındayım şu anda. Arttırma sırasında bakın 2 sık iğneyi örmedim. Hemen ortaya batarak devam ediyorum model sırama. Yani 9 çizgiydi. Bu kesme sırasıyla beraber 10 çizgi oldu. Burası yine aynı şekilde ilerliyor. Arttırmalarımızı 2 bu taraftan 2 bu taraftan yapmaya devam ediyorum. Ben böyle devam edeceğim diğer tarafa gelene kadar. Burası zaten ilk baştan bile kolay. Önemli olan şuraları öğrenmekti. Buraları öğrendikten sonra gerisi kolay. Ben yine şu köşeye kadar aynı şekilde örüp dönüyorum. 2 tane sık iğne bırakıyorum. Evet arkadaşlar, ben arttırmalarımı yapa son 2 sık iğneye kadar geldim. Bakın 2 sık iğneyi örmüyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Çevirdim ve buradan sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Ters taraftayım. Biliyoruz ki ters taraftan sadece sık iğne yapıyorum. Normal sık iğne. Yine 2 tane sık iğne kalasıya kadar böyle tek tek batarak devam ediyorum. Bakın kesmeye başladık. Şöyle göstereyim. Evet, ben devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sık iğne sırasında da bakın 2 tane sık iğnemi örmedim. Hemen arttırma bölümüne geçiyorum. Çevirip ön bölüme yani. Bakın şöyle 3. sıraya geldik. Yine modellerimi aynı şekilde devam ediyorum. Tam V'lerin içine batarak. Bakın böyle kestikçe buradaki arttırmayı geçeceğiz. Kesiyoruz çünkü. 2 yanda da arttırmalara geçeceğiz. İleriki sıralarda sadece birer tane şöyle şuralarda kalacak ve normal birer tane sık iğneler kalacak. Arttırmaları geçeceğiz arkadaşlar. Bunu her sırada aynı şekilde ilerleyeceğiz. Sık iğne sırasında da arttırma sırasında da 2 tane sık iğneyi örmeyeceğiz. Kaç sıra? Hemen diğerini şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle kesme yerlerini sayıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kesme yeri var gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben diğerini de tamamlıyorum. Ölçüsüyle beraber burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben şöyle eksiltmelerimi bitirdim. Ve hemen şöyle sırayla şu oyuk taraflardan yani kesme taraflarından şöyle sırayla saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra sık iğneleri saymıyorum. 11 sıra. Hemen ölçü vermek istiyorum sizlere. Ne kadar örmüşüm. Şöyle hemen baştan ölçelim. Toplamda 18 santim arkadaşlar. Şöyle şuradan saydığımda şimdi herhalde nazar değdi diyorum. Bakın diğer tarafa göre şurası uzun oldu arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum ve ben bunu arkaya hemen kıvırdım. Mecburen kıvırdım çünkü diğerinde de aynı şekilde çok anlayamadım ben buranın uzun olduğunu. Neden oldu onu da bilmiyorum. Söktüm, tekrar şunu yaptım.
ama yine orası uzun oldu. Bu da nazar diyelim. Gerçekten canım biraz sıkıldı. Bunu da aynı şekilde kıvırıp diktim ve etrafını da sık iğne ile geçtim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok belli olmuyor. Belli olur derseniz hemen burayı da uzatıp arkaya kıvırabilirsiniz. İki tarafta aynı görünebilir. Şu anda elimde yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani burası bayağı bir uzun oldu şu tarafa göre. Burası daha uzun olunca ben de şurayı kıvırmakta yol buldum. Başka bir şey yapamıyorum ve yine diyorum ki nazar 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 herhalde. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor çünkü. Hemen etrafını sık iğneyle aynı şekilde yine yapacağız. Şöyle ipi koparmıştım ben tam şurada. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Küçük tığymış bu. Hemen 3 numaralı tığımı aldım. Hemen şu bakın kıvırdığım yerden şöyle batıyorum. Eminim ki sizinkiler kıvrılmamıştır. Bakın tam V'nin ortasına batarak yapıyorum ve arkadaki kıvırdığım noktaya da şu şekilde batıyorum ki kıvırdığım gibi kalsın. Ve şöyle içinden geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın artık ipimi de yürütüyorum. 2-2 bırakmıştık burada. Yine bakın V'nin ortasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın 2V bıraktık. İlk V'ye battım. Sık iğne. İkinci V'ye battım. Sık iğne. Evet. Bakın. Şöyle V'ler zaten duruyor. 1V, 2V. Birinciye batıyorum. Şöyle sık iğnemi yapıyorum. İkinci V'ye batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde şuraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şuraya kadar bu şekilde indim. Alt kısma geldik. Şu şekilde alt kısma arttırma eksiltme yok. Her V'ye tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu sırayı, yani son sıramı sık iğne sırasıyla bitirdim. Başta söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Sık iğne sırasıyla yaptım, bitirdim. İpimi kopardım. Baştan ipimi geçirdim şuraya. Daha sonra sık iğne ile devam ediyorum. Biraz canım sıkıldığı için herhalde bazı şeyleri unuttum. Bakın tek tek diğer köşeye gelene kadar böyle bütün V'lerin içine bata bata sık iğnelerimi yapıp hemen dönüyorum. Diğer tarafı da göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben şöyle geldim ve yan tarafa geldim. Yan tarafta yine aynı şekilde bakın 2 tane V var. Ve 2 tane V'yi tek tek batarak tam ortasına sık iğnelerimi yapacağım. Bakın V batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. V'ye battım. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde yine şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, sonuna geldim. Sonunda yine V'lerime batacağım. Hiç eksiltme, arttırma yapmadık arkadaşlar. Şöyle şurayı çok sıkılaştırmışım. Batamadım. Evet. İkinci V'ye de batıyorum. Ve bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Gördüğünüz gibi kıvrılmaya başladı. Şu şekilde kıvrılacak. Arkadaşlar şimdi yine arkasını çevireceğim. Şöyle tersini. Tersinden bir zincir çekip şöyle sık iğne yapacağım. Yani git gel yöntemiyle ön yüzünden yine V'lerin içine batacağım. Şu arkaya geldiğimde sık iğne yapacağım. Sadece bu bölümdeki değişiklik, arttırma yok. Her bir sık iğne tepesine bir tane şöyle
devam edeceğiz. Git gel yöntemiyle. Şuralara hiç dokunmayacağız. Şu uçtan diğer uca kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde tek tek batıyorum. Önünü dönünce yine B'lerin içine batarak diğerini hemen göstermek istiyorum şöyle. Yani 4 şurayı da sayarsak evet toplamda 6 sıra örmüşüm. İlk zaten sık iğne ile bitirmiştik. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Sık iğne sırasıyla bitirmiştik. 1 2 3 sıra şeritleri sayıyorum. 3 sıra sık iğneleri de sayarsak 6 sıra kenarları örmüşüm arkadaşlar. Bu şekilde kıvrıldı gördüğünüz gibi. Evet, ben bu şekilde toplamda sık iğnelerle beraber 6 sıra örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 6 sıra ördüm. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum ve ipimi uzunca bir şöyle kesiyorum. Artık parçalarımızı birbirine dikeceğiz. Şöyle hemen çıkardım. Gördüğünüz gibi şu şekilde içe doğru kıvrılmış oldu. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şurayı da içe kıvırmıştım. Evet, şöyle kıvrılmış şekilde oldu. Evet, şimdi hemen iğnemi ipime geçirip geliyorum hemen. İğnemi geçirdim ve diğer parçamı da şu şekilde üst üste koyuyorum. Bakın. Şu şekilde parçalarımı üst üste koyuyorum. Şurayı sıkıştıralım. Bakın. Hemen karşıya gelen ilmeğe batacağım. İğnem herhalde körelmiş. Bir ara Afrikan sepeti çalıştım ve iğneyi çekemediğim için şöyle aparatla tutup çektim ve köreldi zannedersem. Evet, bu şekilde bakın. Şöyle birer ilmeğe de batabilirsiniz. Direkt ortaya da batabilirsiniz. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde. Çünkü ikisinin de sık iğne sırası aynı olduğu için şöyle karşılıklı gelmesine çok önem gösterin. Bakın hemen şuradan eğer bir tane atlarsak çantamız yamulabilir. Bakın şöyle sıkı sıkı dikiyorum. Gördüğünüz gibi tüm çevresini bu şekilde dikeceğim. Eğer şuralarda bir açıklık olursa buraya 2-3 kere geçebilirsiniz. Bakın. Bu şekilde karşılıklı batıyorum. Ben 2 ilmeği de batıyorum. Tek ilmek yapmıyorum. Çünkü çantanın içine bir şey koyunca tek ilmek olunca biraz çökme yapabiliyor ve oraları açılıyor. Böyle de gayet gördüğünüz gibi güzel duruyor. Tekrar bakın şöyle bakıyorum, karşıdaki boş tarafa geçirdim ve diğer tarafa gelene kadar, yani şuraya gelene kadar şöyle aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şöyle dolanıp dikip hemen dönüyorum. Eminim ki dikiş anlaşıldı. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet çok güzel bir şekilde dikişimi bitirdim. Hemen şöyle içini de göstermek istiyorum. Gayet geniş oldu içi. Hemen kuşağını yapmaya geçelim isterseniz. Hemen şuraya minik bir kuşak yapmak istiyorum ama sizler yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Bakar mısınız? Hemen şöyle ipimi almak istiyorum. Kuşak bölümüne geçmek için. Arkadaşlar kuşağını ben 2.50 milimlik tığ ile öreceğim. Şöyle netleştirelim. Evet. Bir düğüm atıyorum. Şöyle dikkatlice bakalım. Biraz kamerayı yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir düğüm atıyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı çekiyorum. Çok bol yapmıyorum.
2 zincirimi çektim ve hemen dibine değil, ilk çektiğim zincire batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın, bir tane sık iğne, bir zincir çekiyorum, çeviriyorum, bu sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir, aynı sık iğneye battım, 2 sık iğnem 2'ye çıktı. Şimdi bir zincir çektim, modeli çevirdim, 2 tane sık iğnem var, yine birer tane batıp 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada arttırma yapmadım, 2 tane vardı, 2 tane daha yaptım bir üstte. Şimdi arttırma yapıyorum, bir zincir çektim, çevirdim, ilk baştakine 2 tane yapıyorum sık iğne, ikinciye yine 2 tane sık iğne yapıyorum, 2 tane sık iğneyi 4 taneye çıkarıyorum, bir zincir çekiyorum, bir sıra arttırma yapacağız, bir sıra yapmayacağız. Şimdi burada 4 tane sık iğnem var, yine 4 tane yapıyorum, burada arttırma yapmıyorum. 1 2 3 ve 4, yine 4 tane sık iğnemi yaptım, bir zincir çekiyorum, şöyle ipim karışmış, onu düzelteyim. Evet, modeli çevirdim. Şimdi yine arttırma sırasındayım, yine ilk baştaki sık iğneyi 2 tane yapıyorum, 1 2. Şimdi artık başta ve sondakine arttırma yapıyorum, diğerlerine tek batıyorum. Hemen yanındakine tek battım, 1, ikinciye tek battım ve sonuncuya yine çift batıyorum, 1 ve 2. Bir zincir çektim. Şimdi bu sırada arttırmam yok, tek tek batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekiyorum, çevirdim, bu sıramda arttırma yapıyorum. Dediğim gibi bir sırada arttırma yapıyorum, bir sırada yapmıyorum. Yine baştakine ve sondakine arttırma yapacağım. İlk sık iğneyi 2 kez batıyorum ve son sık iğneye kadar birer tane. 2 3 tek, 4 tek ve sonuncusuna yine çift batıyorum. Bir zincir çektim, yine bu sırada arttırma yok. 1 2 3 4 5 6 7 ve hemen şöyle 8 tane genişlik, şöyle gördüğünüz gibi üçgen bir parça elde etmiş olduk. 8 sık iğne benim için yeterli. Siz daha geniş bir en istiyorsanız bunu 10'a kadar çıkarabilirsiniz. İsterseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha da küçük yapabilirsiniz tabii ki. Ben 8 tane sık iğne de bitirdim. 6 tane de bitirebilirsiniz. Şimdi artık istediğim uzunluğa gelene kadar bir zincir çekip dönüyorum ve her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak istediğim uzunluğa geliyorum. Sık iğnelerim 8 tane, artma ve eksilme olmayacak. Ben şöyle çantaya ölçüp şöyle bağlayabileceğim şekle gelene kadar uzatacağım. Daha sonra da diğer ucunu aynı böyle
üçgen yapacağız arkadaşlar ve bitireceğiz. Evet, ben böyle uzatıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüm. Şöyle hemen size bir ölçü vermek istiyorum. Her zaman sıra vermek istemiyorum çünkü iplerimiz aynı olmayabilir. Şöyle tam uca kadar 23 santim örmüşüm ilk sıradan itibaren. Evet, burada artık eksiltmeler yapacağız. Şöyle hemen bir zincir çektim, çevirdim. Hemen önümdekine batıyorum ilk sık iğneye. Yanındakine battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Burada kesiyoruz artık. 2 tane sık iğne kalana kadar tek batıyorum. Evet. Şöyle 2 tane kalana kadar tek battım. Ve 2 tane de hemen şöyle battım, ilmek aldım. Sonuncuya battım, ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Burada yine az önce ilk başta yaptığımız gibi bir sırada eksiltme yapacağız. Bir sırada eksiltme yapmayacağız. Hemen burada tek tek batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 3 oldu. 4 5 ve 6. 2 tane kesmiştik. Şimdi yine burada bir zincir çektim, çevirdim. İlk trabzana, daha doğrusu sık iğneye battım, ilmek aldım. İkincisine battım, ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 2 tane kalana kadar tek tek batıyorum. 1 2 tane tek battım. 2 tanem kaldı. Bu ikisini de yine tek tek batıp ilmek alıp 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir, yine burayı tek tek örüyorum. Eksiltme yapmadan 2 3 ve 4. Bir zincir. Şöyle bir tane kalana kadar eksiltmelerimi yapıyorum. Yine bakın burada 4 tane var. Komple dördünde ikişer ikişer batıp kestim. Bu şekilde. Bir zincir çevirdim. 2 taneye tek tek batıyorum. Bir zincir ve bakın 2 tane var. İkisine de battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım ve bitiriyorum. Gördüğünüz gibi iki tarafta aynı şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi burada kenarlara sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen ilmeklere şöyle tek tek batarak yan ilmeklere bakın. Yan ilmeklere tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Komple etrafını bu şekilde döneceğiz. Bakın zaten batacağımız yerler belli. İlmeklerim bakın şu şekilde görünüyor. Bu şekilde etrafını dönelim. Eminim ki anlaşıldı. Videoda çok uzadı herhalde. Tamamı kaç dakika oldu bilmiyorum ama biraz uzadı gibi geliyor bana. O yüzden burayı anlaşıldı kabul ediyorum ki burada anlaşılmayacak bir şey yok. Şöyle önümüze gelen ilmeklere batıyorum ve komple etrafına çerçeve yapıyorum ve yine buraya geldiğimde bitiriyorum arkadaşlar. Ben çerçevemi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çerçevemi bitirdim. Biraz buhar tutup elimle düzelttim ve hemen şöyle bakın şuradan şöyle geçiriyorum ve şöyle sıkıştırarak kurdele şekline getireceğim. Biraz bunu bağlaması biraz güç istiyor. Sizler istediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Başka bağlama yöntemleri bulursanız onları da yapabilirsiniz. Ben şu anda böyle yaptım. Daha sonra belki değiştirebilirim bağlama yöntemini. Bu şekilde
Evet, şöyle karşıdan kameramın aldığı kadar göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, küçük bir nazar değdi. Şöyle hemen şurasını kıvırmak zorunda kaldım. Diğer tarafı da kıvırdım. Orası da aynı şekilde uzadı. Ama sonuç olarak çok güzel oldu. Ben arkadaşlar biliyorsunuz ki astarımı dışarıda yaptırıyorum, terziye yaptırıyorum. Yine astarımı terziye yaptıracağım. Bir çıt çıt ya da fermuar ekleteceğim ve e, şu şekilde kullanılacak. Ben yine biliyorsunuz ki ya kendim kullanıyorum ya da hediye veriyorum ama gerçekten çok içime sinen modellerden biri oldu. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.